Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bir raket oyunu tasarlayacağız ve klavyeden yön tuşlarını kullanmayı öğreneceğiz. Öncelikle arkadaşlar şu kuklamızı siliyoruz. Burada kendimiz bir kukla oluşturacağız. Bakın çizim diyerek. Şimdi şunu biraz yaklaştıracağım. Kuklayı arkadaşlar 3 farklı renkte oluşturacağım. Bakın buraya sarı küçük bir dikdörtgen çizdim. Bunu kopyalıyorum. Ctrl C ve Ctrl V yaparak yaklaştırıyorum arkadaşlar buraya ve bunun rengini değiştiriyorum şuradan seçiliyken. Ben 3 farklı renkte yapacağım. Sebebini kodlarken söyleyeceğim arkadaşlar. Ve tekrar kopyalayacağım. Bunu da buraya getireceğim. Burada da rengini değiştireceğim. Biraz şöyle yaklaştırayım. Evet, şöyle baktığımızda şu şekilde bir kukla oluşturduk. Şimdi arkadaşlar bu amacı şu. Şimdi top kenarlara çarpıp gelirken yeşil kısma çarptığında bu tarafa doğru göndereceğim. Sarı tarafa çarptığında bu tarafa, bu alana çarptığında da yukarıya doğru yönlendireceğim. Amacım bu. Aslında bunu farklı matematiksel hesaplarla yapabilirdik ama şimdi biraz daha basit bir yöntem, çok uğraştırmayacak bir yöntem kullanmak istedim. Kuklamız burada. Bir de arka plan seçelim. Sahne seçelim. Oyunun oynanacağı sahne. Sahneyi de kendimiz çizebiliriz arkadaşlar. Herhangi bir renk verebiliriz. Ya da buradan şu Blue Sky'ı seçelim. Bir de bize top gerekiyor. Şuradan arkadaşlar kuklalardan bir top ekleyelim. Bunun büyüklüğünü şöyle 50 olarak değiştiriyoruz. Şimdi arkadaşlar topumuz kenarlara çarparak hareket edecek. Biz bu kuklayı sağa ve sola yönlendireceğiz. Topumuza çarptığında da topumuzu yönlendirecek. Önce topumuzun kodlarını yazıyorum. Olaylara geliyoruz. Tıkladığımızda hareketten şöyle arkadaşlar 10 adım git diyelim. Bunu sürekli tekrarların içinde yapalım. Ve kenara geldiyse sektir diyelim arkadaşlar. Bakın çalıştırdık. Şimdi bu şekilde topumuz gidip gelmeye başlıyor. Şu topumuzun dönüşünü iptal edelim. Şu parlaklık bizim topun dönüşünde sorun olabilir arkadaşlar, görüntüde. Şöyle daha iyi. Bakın şimdi parlaklığın yeri değişmez. Topun arkadaşlar şu yön değerini değiştirdiğimizde açısını, top kenarlara çarparak gidip gelmeye başlayacak. Şimdi bizim burada yapmamız gereken sahnenin altına şuraya bir oyunun bitmesini sağlayacak bir engel koyalım. Oraya değdiğinde oyunumuz bitsin. Raketimize değdiğinde de top geri dönsün arkadaşlar. Sahneye tekrar geliyorum. Bakın sahnenin dekorlarına şu kısma bir tane dikdörtgen çiziyorum. Buraya mesela siyah bir dikdörtgen çizelim arkadaşlar. Şöyle. Bu dikdörtgen oyunu bitirecek arkadaşlar. Top siyah alana değdiği zaman oyun bitecek. Şimdi topun bir de raketin kodunu yazalım. Top hareket ediyor. Raketimiz için arkadaşlar olaylara geliyorum. Tıklandığında kullanmıyorum. Artık boşluk tuşuna basılınca bu komutu alıyorum. Bunu klavyemizin sağ oku yapıyorum. Bakın klavyemizin sağ oku yapıyorum. Hareketten eğer sağ oka basarsam X değerinin artması lazım. X konumunu 10 değiştir diyorum. Bakın klavyeden sağ oka bastığımda sağa doğru hareket etmeye başladı. Bunu kopyalıyorum arkadaşlar. Sol oka bastığım zaman da X değerini eksi 10 yap diyorum. Şöyle alalım. Bakın şimdi de sola doğru sağa doğru hareketi verdik. Şimdi arkadaşlar topumuz bu renklere çarptığında geri dönecek. Bir de şu siyahlığa çarptığı zaman bitecek. Bu komutları yazalım. Topumuza geliyoruz. Bir tane olaylar alıyorum. Tıklandığında burada artık sürekli tekrarlarının içinde kontrol ifadeleri kullanacağız. Burada eğer ise kullanmamız gerekiyor. Kontrolden bir eğer ise alıyorum. Eğer siyah çarptıysa oyun bitecek. Önce onu yazalım arkadaşlar. Algılamadan rengine değiyor mu? Bakın burada topun şuradan rengini seçeceğim. Bu renk siyaha
değiyor mu diyeceğim. Topumuzu tek bir renk de yapabiliriz. Ya da arkadaşlar şöyle de yapabilirdik. Buraya bunu bir kukla olarak çizebilirdik. Kuklaya değiyor mu da diyebilirdik. Hatta şöyle yapalım. Topumuzun da rengini tek renk yapalım. Algılaması daha iyi olsun. Şöyle mesela topumuzun rengini şu renk yapıyorum arkadaşlar. Bakın tek renk olsun. Bizim için daha iyi olacak. Şimdi buraya geldim. Kalemi seçtim. Buradan arkadaşlar kalemi seçtikten sonra bakın topu tıklamam lazım. Topu tıkladım. Bu renk tekrar buradan kalemden renk seçiciden siyah seçtim. Siyah değiyorsa kontrolden oyunu durdur diyorum. Durdur tümü. Çocuklar şimdi arkadaşlar şimdi bu top buraya değdiğinde oyun bittiğinde burada kalmış olacak. O yüzden topa başlangıçta yukarıdan bir başlama vermemiz lazım. Onu da yapalım. Şimdi önce bakın çalıştıralım bir görelim. Geldi. Bakın buraya değdiğinde oyun bitti. Şimdi topu yukarıdan tekrar gönderebileceğimiz bir kod yazalım başlangıçta. Başlangıçta topumuza şöyle yapalım. Bakın şurayı verelim. Koordinatta başlangıç yani -33'e 169. İlk tıkladığımızda buraya ışınlansın. Yönünü de aşağıya doğru veya yukarı doğru rastgele bir yön yapalım. Yönünü de arkadaşlar şurada bakın şöyle yapıyorum. Bu başlangıç için arkadaşlar şu komutlar başlangıç ayarlar önce buraya ışınladım. Şimdi de yönünü rastgele bir şekilde belirleyeceğim. Şöyle seçiyorum. Bakın yöne geldim. Ben şöyle veya şu aralıkta bakın şu -120 ile artı 120 arası seçebiliriz. Bakın şuraya bakıyorum görmek için. -120 ile artı 120 arasında ya da biraz daha geniş tutabilirim. -100 ile işte artı 100 arasında bir değerle başlatabilirim. -100 ya da pardon yanlış yeri değiştirdik arkadaşlar. Burası -33'tü. Şuraya yapacaktım. -100 ile artı 100 arasında bir alanda tekrar aşağı yönel dedim. Bakın bu tarafa geldi. Her zaman aynı yere de gelmez arkadaşlar. Farklı yerlerden gelebilir. Hatta şey de yapabilirsiniz. Şu başlangıç noktasında rastgele seçtirebilirsiniz. Ama bu şekilde de bırakabilirsiniz. Şimdi çarpıp geldiğinde burada ölecek. Oyun duracak burada arkadaşlar. Tekrar başlattığımda bakın yukarıdan aşağıya düşmeye başlayacak. Evet şu hatta -100'leri azaltabilirsiniz de biraz daha arttırabilirsiniz de -120 ile mesela artı 120 yapalım. Çok da kenarlara doğru başlamasın başlangıçta. Biraz daraltalım. Evet. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Topumuz bu renge değdiğinde, siyah değdiğinde oyunu durdurduk. Bakın ilk başta temel komutu yazdık. Şimdi burayı devam ettiriyoruz. İkinci bir eğrisi alıyorum. Bu eğrisi de bakın bunun altına şuraya yanlış yere koymayın. Bu eğrisi de yine renge değiyor mu alacağım. Eğer buradan topu seçiyorum. Bu renk yine kalem seçme aracını alıyorum. Sarı renge değiyorsa burada topu şu tarafa doğru yönlendireceğim arkadaşlar. Sadece yönünü değiştireceğim. Harekete geliyorum. Bakın şunu seçiyorum. Yine bunu operatörlerden rastgele komutuyla seçtireceğim. Şimdi arkadaşlar yöne geliyorum. Bakın istediğim yön şu aralığa gitmesi. Şu çapraz gitmesi. Bakıyorum. Bakın şuraya bakıyorum. Mesela -60 ile veya -70 ile -20 arası görüyor musunuz? Ya da -10 ile -80 arası da diyebiliriz. -70 ile -20 arası da diyebiliriz. Bu aralıkları verebiliriz. Normalde bunları matematiksel hesaplarla nokta atışı gönderebiliriz arkadaşlar ama başta da dediğim gibi o kadar detaylı girmeyeceğiz. -75 ile -15 diyelim. -15 ile -75 diyorum. Bunu çocuklar bir daha alıyorum. Eğrisiyi. Bu sefer şu kısma değmeyi kontrol edeceğim. Yine renk değiyor mu? Bakın buradan renk seçiciyi aldım.
bu renk bu renge geliyorum. Biraz da yakın oldu burada. Bu sefer şu aralıkta bir şey seçtireceğim. Yine yönüne geliyorum. Bakın yönünü yine operatörlerden rastgele, ancak verdiğim aralıkta. Mesela şuradan bakalım eksi 20 ile artı 20 gibi bir şey yapalım. Eksi 20 ile artı 20 ya da eksi 25 ile artı 25 gibi bir şey yapalım. Eksi 25 ile artı 25 gibi bir aralık verdim. Hatta bunu çoğaltalım. Son bir daha renk seçelim. Bu zaten doğruydu. Şu rengi değiştirecektik. Buraya değiyorsa da bu sefer de arkadaşlar yönüne tekrar bakalım. Bu sefer de şu aralıkta gitmesini istiyorum. 20 ile mesela 70 diyebiliriz. 20 ile ya da yine 15 ile şununki gibi yapabilirim. Artısını yapabilirim. 75 arasında hareket etsin. Şimdi çalıştırıyoruz. Bakın burada kaçırdım. Evet, şeyi de biraz hızlandırabiliriz arkadaşlar. Klavyeyi. Bunu 13 yapalım. Bunu da eksi 13 yapalım. Tekrar başlayalım. Başlatıyorum şimdi oyunu. Evet, şanssız başladık. Tekrar başlatalım. Çok kötü indi aşağıya. Tekrar başlatalım. Evet, şimdi buradan yakaladık. Evet, bu şekilde istediğimiz gibi oynatabiliriz. Aşağıya geldiğinde arkadaşlar siyah alana değdiğimizde de öleceğiz. Bu arada şey de yapabiliriz. Şimdi şuraya bir tane engel koyalım. Bakalım mesela burada kullanabileceğimiz ne var? Mesela şunu kullanabiliriz arkadaşlar. Bu butonu orada kullanabiliriz. Butonu kostümlerden şu şekilde yapalım. Ya da hatta şöyle bunun rengini değiştirelim. Biraz da merkezine getiriyorum. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi buton bu ara ara gözüksün. Biz de bunu vurduğumuzda puan kazanalım arkadaşlar. Buraya geliyorum. Puan değişkeni oluşturuyorum. Şimdi top buna değdiği zaman, hatta bunu biraz daha küçüklüğünü ben değiştireyim. Kendi yapayım. Şimdi topla bunu vurmaya çalışalım. Vurduğumuz zaman puan kazanalım arkadaşlar. Bunun kodu şöyle olsun. Önce tıkladığımızda rastgele bir yere gitsin. Şöyle hareketten buna rastgele bir konum verelim. Rastgele konum şöyle verelim arkadaşlar. Aşağılarda çıkmaması için y değerini biraz yüksek verelim. Mesela y değerini de rastgele seçsin. X değerini de. İkisini de rastgele seçsin. Bakın şimdi küçülteyim. Hem y'yi hem de x'i rastgele alacak. Ama y'yi alırken mesela sıfırdan başlayacak. Yukarıdan 180'e kadar. Çünkü en yukarıya çıkabileceğimiz açı 180 arkadaşlar. X değeri içinde şu aralıklarda kalması için mesela eksi 200 ile artı 200 arasında diyelim. Rastgele bir konumda başlasın. Bakın rastgele konumlarda başlıyor. Şimdi olaylara geliyorum. Pardon, sürekli tekrarla alıyorum kontrolden. Diyorum ki eğer topa değdiyse, yani şu renge değdiyse veya bol karakterine değdiyse burada şey yapabiliriz, algılamadan değiyor muyu kullanabiliriz. Fare imlecine değil de bol topumun ismiydi. Topa değiyor ise görünümden gizliyorum arkadaşlar. Şimdi gizledikten sonra değişkenlerden puan değişkenimi 1 arttırıyorum. Şimdi puanı 1 arttırdık. Başlangıçta puanı 0 yapmamız lazım. Buraya geliyorum, hemen bunu hatırlıyorum. Puanı başlangıçta 0 yapıyorum. Çünkü arttıktan sonra geri sıfırlanması lazım. Bir süre bekletiyorum arkadaşlar. Mesela bunu 1 saniye bekletiyorum.
Sonra şu komutu yine kullanacağım. Bakın şu komutu çoğaltayım. 1 saniye bekledikten sonra tekrar rastgele oraya ışınlıyorum. Rastgele bir yere ışınlıyorum ve bu komutu görün arkadaşlar. X ve Y komutu, şunu kullandım. Tekrar göstereyim. Bakın şunun içine bunları koydum. Bu şekilde ikisine de. Tekrar bakın 1 saniye bekledikten sonra tekrar ışınladım ve görünümden tekrar gösterdim arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Bakın bir puan aldık. Tekrar rastgele geldi. Bir puan daha aldık. Bunu vurmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Gibi. Bu şekilde bir basit oyun tasarlamış olduk. Şöyle büyük ekranda görelim. Şurada sarıyı da bu tarafa gönderiyorum. Evet. Bir sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar.